Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir ve bu çizdiğin ev nerede? İsmim Yunus Özaksu. Bu çizdiğim ev Trabzon, Yenicuma'da. Nasıl bir evde büyüdün gibi. Apartmanda büyüdük. İlk önce 4 kişiydik, sonra 5 kişi olduk. Hatırladığın ilk mekan burası mı? Hatırladığım ilk mekan... Ya bu evin oturma odasını hatırlıyorum daha sık. Hatırlama sebebim koltukların arkasına saklanıp resim yapıyordum. Duvarları pastel boyayla çiziyordum ve annemi çıldırtıyordum. O yüzden bu ev benim ilk hatırladığım ev. Burada mı doğdun? Burada doğmadım. Biz buraya ben 2 yaşındayken taşındık. Bu evden de ben 6 yaşındayken ayrıldık. Benim zihnimdeki ilk ev aslında. Bu çizilen oda senin kaç yaşındaki hali yani? Bu benim 3 ile 6 yaş arasındaki hali ama daha çok 5 yaşındaki hali diyebilirim. 5 yaşındayken yeni eşyalar gelmişti. O satın aldığımız eşyaların detaylarını hatırlıyorum aslında. Odanın krokisini de bu kadar net çıkarabilmemin sebebi o aslında. Hatta şöyle bir tane bilgisayar masası vardı ama bilgisayarımız yoktu. Onun kaydırağını çekip bakıyorduk. Odanı bize tanıtabilir misin? Buradan giriyoruz. Burası ablamın oda yatağı. Burası benim yatağım. Çalışma masası artı bilgisayar masası gibi. Burada kitaplık vardı. Burada çekmeceleri olan kıyafet dizdiğimiz bir şey vardı. Burada da ablamın yatağının başında komodin vardı. Ablamınkiler buradaydı ama benimkiler annemin odasındaydı. Yani burası bir paylaşımlı oda. Evet, paylaşımlı oda. Şurada pencere var. Peki bu odanın bir kokusu var mıydı? Bu odanın bir kokusu var mıydı? Kokuyu hatırlamıyorum. Köye dair, köydeki evimize dair kokular daha net mesela. Kime eviniz vardı? Yazın köye mi giderdiniz? Yazın köydeydik. Okul dönemi. Ya yazın daha doğrusu anneannemde kalıyorduk 3 ay. Sene içerisinde de okulda olduğumuzda annemle falan kalıyorduk. Peki oradaki koku, hatırladığın koku ne? Bir çayır kokusu çok fazla var. Bir de evin bazı bölümleri yazın çok sıcak olduğunda ahır kokusu oluyordu. Bir yemek kokusu çok baskın haliyle. Ama burada hatırlamıyorsun yani. Burada hatırlamıyorum ya. Burada koku hafızam yok. Köy daha aktif olduğundan dolayı orada daha fazla bombardımana tutuluyorsun aslında. Olabilir. Peki bu masanın çekmecesini bugün açsak ne buluruz? Büyük ihtimalle bomboş. Ya. Evet, orada klavye yeri vardı ama bilgisayar yoktu. Çekip oynuyordum orada. Diğer yerde de kıyafetler var yani. Aynen, bundaki kıyafetler var. Burada ansiklopediler falan vardı böyle. Romanlar vardı. Ablamın ders çalışma kitapları vardı. Ansiklopedilerin arasına ben böyle topladığım bir şeyleri falan kurutuyordum. Ablam da kurutuyordu, onu hatırlıyorum. Hani bu odanın sırrı veya gizli tarafı nedir diye soruyorsam. Peki ablanla aranızda kaç yaş var? Ablamla aramızda bayağı yaş farkı var. 13 yaş falan var ablamla. Acaba o nasıl hatırlıyor? Gerçekten acaba nasıl hatırlıyor şu an onu merak ettim. Peki bu oda ile bağlılık kurduğun en ait hissettiren şey nedir? Aslında yatağımın başında, buraya çizmedim ama oval demirler vardı böyle. Şeklini hatta çizebilirim. O demirlerle oynamayı çok fazla severdim ben. O helezon gibiydiler. Parmağımı oraya şey yapıp onunla bir yol çiziyordum. Şurada topu olan şöyle Malzemesi neydi? Demir mi? demirdi. Kalbe benziyordu böyle. Şöyleydi. Burada böyle şeyler vardı. Metaller vardı. Şuradan da çıkanlar vardı. Parmağımı şuraya takıyordum. Buralarda hep oynuyordum. O his seni iyi mi? Evet. O hani çocukken çok fazla yankı yapan bir his aslında kendi içinde. Bayağı tatlı geliyordu böyle. Bazen tren oluyordu, bazen yol oluyordu, bazen kalem oluyordu. Hani o her harekette başka bir şeye dönüşüyordu. O yüzden hani o yatağın başlığı çok özeldi yani hani. Oyuncak gibiydi çünkü uykunu da getiriyordu orada kafanın arkasında oynarken. Bir de buradaki topları da çıkarıp söküyordum böyle eğlencesine. Peki hayal kurar mıydın ve bu hayali nerede gerçekleştirirdin? Düş çok fazla kuruyordum ama çok fantastik düşlerim vardı. Hep böyle uçmak, görünmez olmak, hani hep böyle absürt hayallerim olduğundan dolayı genelde çizerek kuruyordum aslında. Nasıl başım yani peki? Yerde mi? Nerede çizim yapardın? Ya duvarı çiziyordum. Ablamın kitaplarını alıyordum, arkasını çiziyordum. Ablam çıldırıyordu. Kağıt olunca kağıdı çiziyordum. Böyle atıyorum görünmez olmak istiyordum. Gidiyordum kendime görünmezlik pelerini çiziyordum gibi şeyler. Bu odada mı yapardın bu eylemi?
Bu odada, oturma odasında, hani evin her alanı, mutfakta, evin her alanında yapıyorum aslında. Peki nasıl bir ev düşlersin? Şu anda yaşamak istesem. Evet. Çatı katı dubleks, tavan pencereli. Çatı kısmında çok ciddi bir bahçe yaptığım bir ev. Kesinlikle hayalimdeki ev böyle bir ev. Peki bu ev nerede? Bu ev nerede? Sahile yakın bir yerde olduğuna eminim. Veya bir parka yakın bir yer veya bir ormana yakın bir yer. Hani o doğayla iç içe bir temas kurabileceğim bir yer olması. Semt diyemem şu anda yani. Tamam. Peki teşekkür ederim katıldığın Ben için. teşekkür ediyorum.